Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karatan, bir dövme sanatçısıyım. Sizlere söz verdiğim gibi bugün dövme dersi serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz dövmede gölgelendirme, dolum ve dartwork tekniğiyle tarama işlemi nasıl yapılır, bunları size detaylı şekilde anlatacağım. Aynı zamanda gölge boyası hazırlık kısmını da size göstereceğim. Ama konumuza başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ve bana abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bu tarz videoların devamları sizlere bağlı. Ne kadar çok etkileşim alırsak, ne kadar çok yorum alırsak ben de sizlere seve seve yeni videolar çekmeye devam edeceğim. O zaman fazla uzatmadan dövme dersi serimize devam edelim. Yapacağımız dövme modeli bu. Biraz old school bir dövme tasarımı arkadaşlar. Burada dartwork tekniğiyle tarama işlemi yapacağız. Dövmenin orijinalinde aslında öyle bir şey yok. Bir daha biraz da kendimize göre biraz da revize edeceğiz dövmeyi. Bugünkü dersimizde gölgelendirme, dartwork tekniğiyle tarama ve dolum işlemi yapacağız. O zaman istersen ilk başta dövme boyası nasıl hazırlanır? Dövme boyası derken aslında gölge boyamızı nasıl hazırlayacağımızı size göstereyim. Ondan sonra işleme başlayalım. Aslında arkadaşlar gölge boyası setleri de var hazırda. İsterseniz buradaki gibi gölge boyası seti temin edebilirsiniz. Eğer bunları temin edemeyecekseniz de çizgi boyanızı solüsyon yardımıyla gölge boyasına dönüştürebilirsiniz. Tabi burada önemli olan şey solüsyonunuzun doğru olması. Gölge boyası olarak solüsyon almanız lazım. Bir de renkli dövmeler için de ayrıca bir solüsyon var. Onu da aşıcı olarak kullanıyorlar. Yani bunu dikkat etmeniz lazım. Özellikle solüsyon alırken siyahlar için solüsyon almanızı tavsiye ederim. Yoksa bir işe yaramaz. Geçmiş yıllarda dövmeciler aslında buradaki gibi solüsyon kullanmıyorlardı. Bunun yerine saf su ya da bir gece öncesinden kaynatılmış soğutulmuş suyla siyah rengi açabiliyorlardı. Ama şu anda onu çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü elimizde direkt hazır solüsyonlar var. Bunlara daha temiz işler çıkartabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden solüsyon alın. O zaman gelin size solüsyonla dövme boyasını nasıl açıyoruz onu gösterelim. Şimdi arkadaşlar 4 tane boş pota ayarlıyorsunuz kendinize. Ölçü birimini size söyleyeceğim. En baştaki potamızı full dolduruyoruz. Yani 4x4 bir dolum yapıyoruz. Çizgi boyamızı. Diğer potamıza 4x3 şekilde ayarlıyoruz. Bunu 4/2. Şunu da 4/1. Aslında şu ortaya biraz az oldu. Tamamdır. Bunların üstüne de şimdi solüsyon ekleyeceğiz. Ölçeğim belki biraz yanlış olabilir. Onu yaparken siz daha dikkat edin. Siz isterseniz ayrıca bir pota daha koyup 4/0,5 oranında da boya koyup çekebilirsiniz. Daha hassas gölge atmak istiyorsanız eğer. Ama genelde bu 4 pota sizin işinizi görecektir. Şimdi boyalarımızı karıştıracağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, açık tondan koyu tona doğru karıştırma işlemi yapın. Bu şekilde yaparsanız mikserin ucunu temizlemeye de gerek kalmaz. Ama diğer türlü koyudan aşağı doğru giderseniz her seferinde mikserin ucunu temizlemeniz lazım. Kendinize bir mikser alırsanız bu şekilde solüsyon yapıp gölge tonlarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi dövmemize başlayacağız. Size daha önceki videolarımda kontrol çizgisi nasıl atıyor şekilde bir video çekmiştim. O yüzden burada kontrol çizgisini size anlatmayacağım. Eğer o videoyu izlemediyseniz de hemen üst tarafa ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu dövmemizde şimdi 10.09 RL iğne kullanacağım. Ve araç çizgilerinde 10.07 RL kullanmayı düşünüyorum. Modelimi sol tarafıma aldım. Siz de aynı şekilde işlem yaparken modelinizi her zaman yanınızda tutun. O şekilde işlem yapın. Yani ezbere bir işlem yapmayın. Kontürü nasıl atılır diye onun hakkında bilgi vermeyeceğim. Az önce söylediğim gibi o videoyu zaten çektim. Eğer izlemediyseniz o videoyu üst taraftan izleyebilirsiniz hemen. Benim gibi sizce birkaç gün önceden modeli yapıştırın, güzelce kurutun ve vazelini komple silin. Transfer mürekkebinin fazlasını arayacaktır ve daha rahat şekilde çalışacaksınız. Hemen model yapıştırıp işleme başlarsanız işlem sırasında dövmeniz silinir ve
yarım yamalak bir iş yapmış olursunuz. Çizgilerimiz bitti. Şimdi dolum ve gölgeye geçeceğiz. Şu anda ucunda 10.07 LL var. Daha çok dairesel şekilde işlem yapacağız. Biraz daha yavaş şekilde yapacağım. Daha iyi anlarsınız. Bunu daha ufak, daha minimal şekilde yaparsanız daha iyi olacak. Şimdi burası boşluklu olacak. Şimdi aynı şekilde mesela yan tarafa yapacağım bunu. Daha iyi anlarsınız. Daha minimal şekilde. Sadece istikamet çizgilerinizi, yani referans çizgilerinizi dikkat edin. Tam dibinden başlamaya çalışın. Tam çizginin kenarları boşluk kalırsa tam kenarına bir hafiften çizgi atar gibi devam edin. O boşluğu arayacaktır. Ve ikincisi, buradaki iğne batırma oranınız çizgi atmaya göre daha yumuşak, daha hafif batırmanız lazım. Çok derin batırmayın çizgi atar gibi. Ona göre biraz daha yüzeysel çalışın. Eğer çizgi atar gibi dolum yapmaya çalışırsanız dokuya hasar verirsiniz. Daha minimal hareketlerle, dairesel hareketlerle dolum yapın. Ben yeri geliyor bazen şu şekilde dikey hareketlerle dolum yapıyorum. Aynı yöne doğru. Ama bu şekilde dikey hareketlerde boşluk kalma ihtimali var. Aynı şekilde, çapraz şekilde devam ediyorum aynı yere. Ya dairesel hareketlerle çizgi atın ya da dediğim gibi dikey attığınız zaman bunu aynı şekilde paralel şekilde de yatay şekilde de işlem yapın. Orası daha hızlı dolayacaktır. Makine açınız ortalama 75 derece gibi aşılarda olabilir. Çok fazla 90 derece yapmanıza gerek yok. Buradaki iğne batırma oranım sizi yanıltmasın. İnsan dokusunda bu şekilde olmuyor. Daha yüzeysel şekilde çalıştığım zaman direkt işlem arayacaktır. İki türlü çalışıyorum ben. Hem dikey şekilde git gel yapıyorum. Ama her zaman çizginin ucuna denk gelince hafif kaldırıyorum. Şimdi yatay şekilde yapıyorum mesela. Yani en uç noktam daha yataya müsaitti. Şimdi buradan dikey şekilde devam ediyorum. Yani bu şekilde zıt yönlü iki vuruş yaparsanız yine çok güzel şekilde dolum olacaktır. Genelde mağrur dövmelerinde falan çok uyguluyorum bu tekniği. Çok işime yarıyor. Ama burada püf noktalarından biri çok hızlı hareket yapmayın. Yani şöyle yapmayın. Bu böyle yapmak yanlış. Daha çok yavaş hareketlerle yedire devam edin ki tek seferde orası işlem olsun, doğsun. Ama böyle yaparsan ne olur? Dokunun anasını ağlatırsınız arkadaşlar. O yüzden daha yavaş, daha minimal hareketlerle devam edin. Şimdi makluma geçtik arkadaşlar. Buradaki inen 11 curved maklum. Maklum kullanırken de dolum yapacaksınız eğer aynı teknikle yapacaksınız. Daha çok dairesel hareketlerle dolum yapacaksınız. Şimdi en dip yerinden başlıyorum ben. İğnenin ucunu gördüm. Hafif dairesel hareketlere devam ediyorum. Ama bu dairesel hareketler oldukça minimal olması lazım. Daha büyük alanlarda olsa bunu daha geniş şekilde yapabilirim arkadaşlar. Ama şimdi daha ufak ara olduğu için ve daha minik hareketler yapıyorum. Eğer büyük hareket yaparsam çizgimin dışına geçerim ve kötü bir görsel elde etmiş olurum. Daha
minik hareket ederek, ufak daire hareketlere devam ediyorum. Eğer çok hızlı işlem yaparsanız hem dokuya zarar verirsiniz, hem doku kızarmış olur ve şişmiş olur. Sizin işinizi zorlamış olur o şekilde. Sağ taraftaki ufak petek yerleri R-Lane'lere yaptım. R-Lane'i tek tip olduğu için, yani yuvarlak tip olduğu için orada biraz da hasar vermiş gibi böyle doku üstünde böyle mozaiklenme var. Ama Magnum'u yaptığım yerde daha pürüzsüz pudra tadında bir işlem gözüküyor bir de. Tabii şu L'yle yaptığım yerin üstüne hafiften işlem yaparsanız yine aynı etkiyi arayacaktır. Şimdi kanatların uç tarafı kaldı sadece doğum yapacağımız yerden. Şöyle orijinal modelde göstereyim. Kanadının uç tarafı da aynı şekilde koyu siyah. Yani çizgi boyamız da hemen hemen aynı tonlar zaten görüyorsunuz. Ama uç tarafa doğru daha soft şekilde bırakacağız. Yani keskin bir dolum olmayacak. O yüzden hafif dibinden başlayıp kanatımızın biçimine doğru oval şekilde indiriyoruz aşağı doğru. Bunu biraz daha hızlı hareketleri yaparsanız daha pürüzsüz olur. Tekrar yan tarafa yapıyorum. Tam çizgimin dibinden giriyorum. Kaldırıyorum. Çizgimi de paralel şekilde dip biraz daha derin uca doğru kaldırıyoruz. Hızlıca bu kanatlarını da doğrama yapayım, sonra daha detaylı gölgeye geçeceğiz. Şimdi resmini göstereyim ben size. Şu kısmını yapacağım. Yani sağ taraftaki kanatı yapacağım Magnum'la. Nasıl gölge atılır o kısmı göstereceğim size. Sol taraftaki kanatı da dart work dediğimiz noktalama tekniğiyle gölge atacağım. Yani iki kanatı farklı olacak. İki tekniği de görmenizi istiyorum sadece. En koyu tonu arıyorum şu anda. Çizgi boyası değil, yani 4.3 olan boyayı alacağım. Diplerden başlıyoruz. Magnum'u genel olarak iki türlü kullanmanız lazım. Hem yatay hem de dikey olarak. Dikey olarak en uç tarafını doldurabilirsiniz bu şekilde. Ama burada biraz da iğnenin girişini yay şeklinde düşünün. Hemen sağ tarafta görsel olarak size örnek çizimi koyuyorum. Hafif girin, biraz derinleştirin, sonra ucunu kaldırın. Yani pat diye girmeyin. Ve uç tarafı ayarladıktan sonra artık normal şekilde gölge atabilirsiniz. En dipten giriyoruz koyuyorlar. Uca doğru kaldırıyoruz. Hemen sağ üst tarafta görüyorsunuz görselde olduğu gibi hafif çapraz vuruşlarla iğnemizi yukarı doğru kaldırırken çıkıyoruz. Diplerimiz daha koyu. O yüzden diplerimi biraz daha yoğunlaşıyorum. Kısa vuruşlarla. İğnemizin vuruşu bir tam bir yarım. Bir tam bir yarım yani. Yan tarafta örnek olarak göstereyim, daha iyi anlayacaksınız. Boş alana düşünün. Biraz daha yoğun şekilde çalışacağım. Bu bir tam vuruşumuz. Bu da yarım vuruşumuz. Yarısını onun içinden tekrar geçirin. Yarım vuruşu olan yerimizi görüyorsanız daha koyu. Yani orası daha pürüzsüz oluyor. Sonra bir yarım daha vuruş yapıyoruz aynı şekilde. Her yarım vuruşumuzda gölgemiz daha pürüzsüz olacak. Sonra tekrar yine aynı üstünden vurduğumuz için ara vuruşlarımızla oralar daha pürüzsüz hale gelecektir. Bu şekilde. Hafif çapraz şekilde de vuruş yapabilirsin. Bu teknikler değişir, yani görseline göre değişir. Hafif çapraz şekilde şöyle mesela. Bu şekilde pürüzsüz bir gölge alırsınız. Şimdi ikinci kanatıma geçtim. Kanadımın dibinden başlıyorum. Uca doğru kaldırıyorum. Tam bir yarım vuruş yaparak yapıyorum.
Aynı şeyi tekrar geri gidiyorum. Tam diplerine iğnemin ucuyla yatay şekilde vuruyorum. Tam uç noktalarında yapıyorsunuz. Magnum aslında kuraması keyiflidir. Magnum alıştıktan sonra daha iyi dövme yaparsınız. Ve genelde reversif dövme yapmak istiyorsanız da Magnum kuramayı öğrenmeniz lazım. Diplerimiz daha koyu olacak. O yüzden ben diplerime çizgi boyası vuracağım. Aslında normal derideyken buna gerek kalmaz. Ama suni deride tonlama çok kolay olmadığı için yumuşak geldi gölge boyası biraz. Ben en dibine vuracağım birazcık. His olsun. Sağ tarafımda görüyorsunuz yani en koyudan en aşağıya doğru böyle tonlarımız var. Tabi suni deride yaptığımız için bu tonları tam doğru şekilde yansıtamıyordu buraya. Ve şöyle bir nokta daha var. Siz bu tonları istediğiniz gibi aşabilirsiniz. Yani isterseniz ara tonlar da oluşturabilirsiniz. Daha ince tonlar da oluşturabilirsiniz. Benim dövme modelim için bu tonlar bana yeterli. Gerçi suni deride aslında çok gölge boyasına ihtiyacınız yok. Yani çizgi boyasıyla bile bu tonları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Daha çok insan dokusunda bunları önemsiyoruz. En diplere koyuyorum. Uçlara doğru kaldırıyorum makine ucunu. Maksimum makine eğiminiz 75 derece olsun. Yani çok daha eğmeyin. Dip tarafımız koyu olması için dibe biraz daha derin işliyoruz. Makineyi uca doğru geçerken kaldırıyorsunuz. Daha soft, daha temiz bir gölge atmak için. Ve oraya geçiş yapabilmek için. Şimdi orta ton gölgemi aldım. Yani mümkün oldukça yavaş yavaş işlem yapın. Gölgeyi yedire yedire gidin. Her işlemden sonra tonunuzu silin. Yani görün orada. Bazen bölgeye göre değişir. Yani 2 vuruşta gölge tonunu çıkartırken bazen 4 vuruş vurmanız lazım. Bu yapacağınız dövme modeline göre vuruşlar her zaman değişir. Burada gördüğünüz gibi çok soft bir gölgemiz var. Genelde Magnum'la direkt oraya vuruş yapmaya çalışın. RL ile vuruş yaparsanız oradaki gibi yumuşak bir ton alamazsınız. Burada daha hafif vuruşlar yapacağım. Daha oval şekilde. Çünkü modelimiz o şekilde. Tam bir yarım olarak vuruşum devam ediyor. Aşağıya doğru geldikçe makinenin ucumu daha çok alıyorum. Çünkü alt tarafa daha silik. Orta tarafa daha yoğun. En dipler daha koyu. Daha uzun vuruşlarla devam ediyorum. En önemli şey ekipman bilgisi. Ekipmanı da iyi tanımanız lazım. Makineyi iyi tanımanız lazım. Yapacağınız bölgeyi iyi bilmeniz lazım. Yani her bölgeye göre yapacağınız işlem tekniği değişir. En basiti kullanacağım voltaj ayarı bile değişir. Bu arada voltaj ayarı hakkında bilgi vermedim. Yani genelde gölge tonları çizgi voltajına göre yarım voltaj yani ya da 1 voltaj değişir. Atıyorum 7.5 ile çizgi atarsanız eğer aynı makine kullanırsanız o sıra 7.0'a getirebilirsiniz gölge için. Ama bu voltaj ayarı her makineye göre değişir. Koyudan aşağı doğru gidiyor yine. Üst taraf genel olarak komple koyumuş. Yani neredeyse çizgi boyası da aynı. O yüzden rahat rahat vuruş yapabiliyorum. Doğum yapar gibi. Ama en uç tarafı da biraz daha yumuşaklaştırıyorum. Yani hafif bir geçiş olmasını istiyorum. Artık modelimiz bayağı şekil almaya başladı. Şimdi şu kuyruk kısmını yapacağız. Sonra bu kısmı dartwork noktalama tekniğiyle devam edeceğiz. Göğüs kısmına da aynı şekilde hem noktalama dartwork tekniği yapacağım hem de üstüne magnumla pürüzsüzleştirme yapacağız. Zaten buraları anladığınızı düşünüyorum.
Kuyruk kısmını da bittik sayılır. Ben zaten artık hızlandım. Hızlı şekilde yapıyorum. Çünkü hep aynı işlemleri yapıyoruz genel olarak buralarda. Magnum'la gölgelendirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi dartwork tekniğiyle noktalama tarama yapacağız. Ama işleme başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz ve abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü sizlere öyle ben böyle videolar çekiyorum. Ne kadar çok etkileşim ararsak ben de sizlere o kadar çok bu tarz yeni videolar çekeceğim. Ve dartwork tekniğine başlayalım. Bu arada arkadaşlar dartwork yaparken çizgi attığınız voltaja göre voltajını bayağı düşürmeniz lazım. Ben şu anda 7.5'te volt çizgi atıyorum. Ama dartwork yaparken ben bu voltajımı 5.5'e kadar düşüreceğim. Yani minimum 5.5 ve 6.5 arasında voltaj ayarı değiştirebilirsiniz. Yapacağınız tarza göre, yapacağınız işleme göre ve bölgeye göre bu voltaj ayarını zaten yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. İlk başta çizgi boyası alıyorum ben. Çizgi boyasından sonra gölge boyamla tonlama yapmaya devam edeceğim. Şu taraftan başlıyorum. En dibe giriyoruz ve iğnemizin ucunu çekeceğiz yavaş şekilde. Zaten orada nokta nokta işlem olacak. Göreceksiniz. Suni deri olduğu için direkt buraya işlemiyor. Normal deriyle daha hızlı şekilde etkileşim alıyorsunuz. İğneyi dipten yüzeye doğru çekiyorsunuz. Yavaş yavaş zaten noktalama olmaya başladı. Diplerine daha ufak vuruşa yapacağım ve daha hızlı çekeceğim makinemi. Çünkü o tarafa daha koyu. Arkadaşlar küçük bir mikrofon sıkıntısı yaşadık. Sesim boğuk gelirse kusura bakmayın. Sonradan ses kaydı yapmak zorunda kaldım. Şimdi 5.5 voltajla devam edeceğim. Sağ tarafı biz 6.5 voltajla yapmıştık. Voltaj derecesi düştükçe yapacağımız tarama işlemi bize daha çok kendini gösterecektir. Boncuk boncuk olacaktır. Yani ne kadar voltaj derecesini düşürürseniz arayacağınız boncuk boncuk hissi daha fazla olacaktır. 5.5 voltaj derecesi benim için gayet uygun bir voltaj. Tabi bu kullanacağınız makineye göre değişebilir. Şu an yaptığım işlemi görüyorsunuz. Diplerini daha koyu yapmak için ben az önceki vuruşuma göre tam tersi paralel vuruşlarla diplerine vuruş yapıyorum. Tabi her vuruşumda iğneme ucunu daha kaldırıyorum. Daha yüzeysel şekilde işlem yapmak istiyorum. Yoksa çok keskin bir geçiş yapmış oluruz. Buna dikkat etmeniz lazım. Hemen sol tarafta görüyorsunuz iğne vuruş tekniğimi. Dibe iğnemi batırdıktan sonra yüzeye doğru çekerek iğnemi çekiyorum ve daha yumuşak bir tonlama yapmış oluyoruz. Buraları hızlı şekilde geçeceğiz. Zaten aynı işlemi yapıyoruz defalarca. Dikkat etmeniz gereken ikinci nokta da bu. İstediğiniz yerde bu şekilde nokta nokta da yapabilirsiniz. Direkt tarama yapmanıza gerek yok. Bu şekilde bir tonlama geçiş yapmanız mümkündür. Bazen çünkü tarama yapmanıza uygun yer olmaz. Çok ufak yer olur. O yüzden de bu şekilde nokta nokta ile tonlama yapabilirsiniz. Genel olarak dövmemiz bitti sayılır. Şimdi göz bebeğinin içindeki gölgelendirme yapacağım. Göz bebeğin sağ tarafını dartwork noktalama yapacağız. Sol tarafında magnumla yapacağım. Aynı şekilde göz bebeğine uygun şekilde taramamızı devam ediyorum. Yani oval vuruşlar yapıyorum. Direkt göz vuruşlar yaparsam modelimizin dışına çıkmış oluruz ve saçma bir görsel alırız. Yani yapacağınız dövme modeli iyi analiz etmeniz lazım ve modelinize göre vuruşunuzu ayarlamanız lazım. Bu kısımda da en başta ayarladığımız gölge tonları kullandım, orta tonu. Tabii sonu derece çalışırken tonlama yapmak oldukça zor oluyor. İnsan dokusunda bu kadar zor olmuyor. Kolaylıkla dokuya tonlamayı yapabiliyoruz. Ama yere geldiği zaman da defalarca vuruş yapmamız gerekiyor tonlama yapabilmek için. Burada püf noktamız insan dokusunda çalışırken çok fazla acele etmemeniz lazım. Yavaş yavaş yapmanız lazım ve dokuya hasar vermeden yaparsanız çok temiz işler çıkartabilirsiniz. Sağ tarafı bitirdik. Şimdi magnumla sol tarafını yapacağız. Magnum vuruşunu yaparken göz bebeği uyum sağlamamız lazım. Hafif oval şekilde vuruş yapacağız. Bir tam bir yarım vuruşu aynı şekilde devam ettiriyoruz ama göz bebeğin dairesine göre bu vuruşu ayarlıyoruz. Bu vuruşları yaparken çok fazla acele etmeyin. Çok yavaş şekilde yapın ki tekniğini anlayabilin. Zaten zamanla bunu alıştıktan sonra hızlanacaksınızdır. Ben de burada bilerek çok yavaş şekilde çalışıyorum. Normalde bu kadar yavaş çalışmam.
Çok da yavaş çalışılmaz Magnum'la. Zamanla alıştıktan sonra o hızı zaten ayarlayacaksınızdır. Yavaş vuruşlarla genelde çizgi işlem alırsınız ama biraz da hızlı vuruşlarla, hafif çapraz vuruş yaparsanız daha pürüzsüz pudra tadında gölgelendirme alırsınız. Şu anda zaten gördüğünüz gibi o şekilde devam ediyoruz. Yavaş yavaş dövmenin sonuna geldik. Vuruşlarım zaten aynı şekilde, sadece boyalarımı değiştiriyorum. Biraz da koyu boya alıp tonlamamı daha derinleştireceğim. Genel olarak gölgelendirme işlemimiz bitti. Gözü de aynı şekilde yaptık. Gözün bu vurduğum tarafı Magnum ile yaptım. Bu tarafı da Dartwork noktalama tekniğiyle yaptım. Ama size burada bir püf nokta daha anlatacağım. Dartwork ile yaptığınız noktalaramanın dibine doğru Magnum'la boyut verebilirsiniz. Daha orijinal hale getirebilirsiniz. Diplerden hafiften gölge atar gibi vuruş yapın. Dipler daha pürüzsüz hale dönecektir. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Aynı şekilde göze de bu şekilde işlem yaparsak daha pürüzsüz bir dövme olacaktır orada. Ve dövmemiz bitti. Bir temizleyelim ve hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda gölgelendirme nasıl yapılır, Dartwork tekniğiyle tarama işlemi nasıl yapılır ve doğrum işlemini size gösterdim detaylı şekilde. Zaten şurada görüyorsunuz. Birazdan ekrana ekleyeceğim zaten. Orada daha iyi şekilde göreceksiniz yaptığım işlemi. Bu video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu tarz videoların devamını bekliyorsanız bana etkileşim yaparsanız çok sevinirim. Etkileşimden kastım abone olup yorum yapın ve beğenin. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşın bu videoyu ki biz de bu tarz videoların devamını seve seve çekelim. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.